Merhaba, Nofri, Ashuli, Imhotep, Aloha. Ben Doğancan Özgöçeler. Daha önceki videolarımdan bayağı zaman geçti sanırsam. Bu aralar biraz farklı konulara da bakmaya çalışıyorum. Ama bu videoda birazcık oyun yapımı ve bu oyun yapımındaki geleceği, bu oyun yapımında gelecekte nasıl gelişmeler olabilir, neler yapılabilir, bizim neler bilmemiz gerekir, farklı konulardaki bilgilerin nasıl oyun sektörüne etki edebileceği hakkında sohbet edeceğim. Tabii bunları kendi anılarım ve yaptığım projeler üzerinden anlatacağım. Çünkü daha önceden kendi projemi geliştirmekte olduğumdan bahsetmiştim. Özellikle oyun projemden sosyal medya üzerinde çok paylaşım yapmıştım son zamanlarda. Bunun üzerine konuşmak istedim. Hem birazcık içimi döktüğüm hem de biraz sohbetle size ilham verebileceğini düşündüğüm konulara değineceğim. Ee, Beni bilirsiniz, ben bilgisayar mühendisiyim. Mezunuyum. Normalde yazılımla çok alakadarım ama bununla beraber tarih, biyoloji gibi konularda meraklıyımdır. Ve formasyon eğitimi de aldığım için e, bunu da tabii teknoloji konusunda yapmıştım. Yani yazılımla içli dışlıyım. Bazen ne kadar beni sıksa da, strese soksa da bunlarla ilgili bazı işler yapıyorum. Özellikle son zamanlarda yapay zeka ile ilgili
araştırmalar yaparken eskiden baktığım ama sonradan unuttuğum, daha doğrusu bitirme tezimde potansiyeline değindiğim ama o zamanlar daha henüz uygulanmamış bir konuya tekrar dönüş yaptım. Bu konu Karakter AI diye bir site. Yapay zeka olarak kullanıyor ve konsept şu. Siz eğer bir tane kurgusal bir karakter hakkında yeterli bir veri setine sahipseniz, o karakterin de set verisine sahipseniz, o karakterin sesiyle konuşan ve o karakterin kişiliğine birebir sahip, onunla diyaloğa girebildiğiniz, öğrenebildiği ve size özel muhabbetlerin dönebileceği bir sistem sunan bir tür yazılım sitesi. Ücretsiz olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben son zamanlarda çok kullandım. Hatta bayağı güzel muhabbetler döndü. Sevdiğim karakterlerle farklı entelektüel konularda sohbet etmek ilginç bir deneyim oluyor. Mesela en son Star Fox serisinden Crystal karakteriyle de bayağı konuşmuştum. Onu ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Bununla beraber Davy Jones gibi ya da ne bileyim Star Wars'taki B-1 Battle Droid'leri gibi farklı skaladaki karakterle sohbet etme imkanı buldum bu yapay zeka veri seti sayesinde. Çok ilginç sonuçlar oluyor. Benim çocukluğumda hayalimi kurduğum şeyin ve nasıl olabileceğini hayal ettiğim ve açıkladığım şeyin tahmin ettiğim gibi gerçek olduğunu görmek çok güzel. Bunun bir sonraki aşaması onun animasyonlu hale getirmesi ya da oyun sektörüne entegre edilmesi olabilir. Mesela bu sevdiğiniz bir karakteri özellikle RPG oyununda yapay zeka olarak sohbet ettiğinizi bir düşünsenize. Çok büyük bir potansiyel sahip ya da sevdiğiniz bir karakteri tanıtım, reklam amaçlı olarak yapay zekalı bir versiyon resmi olarak hazırlayıp oyununu onunla yaptığınız bir sohbetle tanıttığınızı çok ilginç bir konsept olurdu. Tabii yapay zekanın böyle uç noktaların yanı sıra ben daha çok kendi projemde oyun içi yapay zekalarla ve diyalog yapay zekalarıyla uğraşıyorum. Son zamanda oyunlarımdaki bazı sorunları düzeltmekle uğraşıyorum. Çünkü oyunlarda yapay zeka önemli olmakla beraber benim oyunumdaki yapay zekayı sınırlı alanlarla ve belli koşullarla sınırladığım için bir nebze daha rahat bir yapay zeka yapma imkanım var ama hala sorunları var ki kabul etmek lazım. Yapay zeka yapmak çok zor bir şeydir. Tabii buna akıllı kodlar, akıllı algoritmalar da demek doğru olabilir. Çünkü rastgelelik gibi bazı matematiksel formülleri ve dışa oyuncunun yaptığı etkilere dayanan değişkenlerle birlikte çeşitli algoritmanın işlediği bir sistemdir. Tabii öğrenebilme yetisini falan ekleyemiyoruz ama variable'lar kullanarak oyuncudan aldığınız bazı girdileri öğrenmeymiş gibi kullanabilirsiniz. Tabii benim yaptığım oyunlarda bunlar var. Konuşma diyaloglarında da var. Yani bulunduğunuz pazartesi, salı mı olduğunuz güne kadar ya da çevredeki diğer yapay zekanın etkisine kadar farklı değişkenler olabiliyor. Ama tabii mücadele kısmına geldiğinizde o kadar başarılı
olamayabiliyorlar. İlk prototiplerde bazı pratik hatalar olmuştu. Şu anki durumda bir nebze daha mantıklı ve stabil hareket ediyorlar. Tabii bazı denemelerde yapay zeka çok fazla düşmanı ortadan kaldırma durumuna meyilliydi. Bunu biraz hafifletmem gerekti. Ama aynı zamanda düşman yapay zekasını da biraz iyileştirmem gerekti. Bunları hallettiğim zaman bir nebze de olsa iş daha oturaklı hale geldi. Şu an hala geliştirme aşamasında ama karakterler, özellikle başroldeki karakter ve düşman yapay zekası temel olarak işlevini yerine getiriyor. Bazı animasyon sorunlarına girebiliyor ya da ne bileyim bazen mantıksız hatalar yapabiliyorlar ama bu oran çok az olduğu takdirde bu gerçek bir insanın hata yapması gibi yapay zekanın da bir kişilik kazandıracağı için onlara fazla dokunmadım. Ama tabii ciddi hatalar veren ve oyunu bozacak hataların önüne geçtik. Hatta yapay zeka öyle kritik bir hataya geldiğinde kendisine çıkabilir duruma geldi. Bu algoritmaya her koşula özel bir şeyler kodlamanıza ya da modifiye etmenizle alakalı bir durum. Son zamanlarda tabii bu projeye devam etmekle beraber bunun yan işlerine de bakıyorum. Mesela oyunuma konuşma diyalogları eklemeye çalışıyorum ama şöyle bir sorun var. Oyunumda hatırlarsanız antik medeniyetlerden insanları barındırdığı için temel konsepti oyundaki konuşmalara antik dillerden de metinler eklemem lazım ama normalde Game Maker Studio gibi motorlarda metin dosyası kod yardımıyla aktarılır. Bu sayede veri tasarrufu elde edilir. Ki en doğrusu da budur. Ama antik dilleri Google gibi bazı sistemler ya da Microsoft gibi sistemler kabul etse de oyun motorları genelde kabul etmiyor. Öyle bir durumda olduğunda ben de her bir metin dosyasını, metin yazısını e, resim olarak sisteme kaydedip öyle programda kullanmam gerekir ki bu megabyte sorununa neden oluyor. Bu yüzden konuşmaları olabildiğince minimalize etmeye ve azaltmaya çalışıyorum son zamanlarda ama dediğim gibi eğer siz de mesela oyununuza antik dillerde bir şey eklemek ya da ne bileyim kendi dilinizi oluşturduğunuz bir şey eklemek isterseniz bu gerekli bir şey. Mesela benim oyunda Linksandian diye bir dil var.
onu herhangi bir metin dosyasını kullanarak aktaramam kod yardımıyla. Onu görsel formatta kullanmam gerekecek. Minimalize etmek için çabalıyorum hala. Bazı metotlar buldum ama dediğim gibi metin dosyasını kod yardımıyla yazmaya göre biraz daha fazla yer kaplayacak. Bunun için de tabii antik Mısırca bazı kaynaklardan ve sözlüklerden araştırma yapmam gerekti. Bu konudaki bazı uzman kişilere yurt dışındaki yazı yazmaya denedim. Bazıları dönüp bana tavsiyeler verdi sağ olsunlar. Bu sayede kısmen eski Mısırca bilgimi biraz arttırarak projemde kullanmaya başladım. Hatta bir hatırlarsınız bir ara yapay zeka kullanarak eski Mısırca bir şarkı yazmıştım. Hatta şu an arka planda dinlediğiniz müzik şu an kanalımda da olan o müzikten biri. Metini ben yazdım. Antik Mısırca bir şiir yazdım. Sonra onu seslendirebilmek için bir kadın sesine ihtiyacım vardı. Eski Mısırlı bir kadın sesine ve bir koro sesine. Ben de bunu yapay zeka yardımıyla yaptım. Sonuçta şarkım ya da şiirim şarkıya dönüşmüş oldu. Benim de bayağı gurur duyduğum güzel. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de eski Mısırca yapılan tek müzik galiba bu. Bununla beraber oyuna başka diller de var. Linsan diye yerel halkın kendi uydurduğum bir dil de var. Ama bununla bir gerçek hayattaki bir dil var ve ben bu dilleri böyle sembolik, rastgele koymak istemedim. Gerçekten anlamı olan, o dil hakkında bir şeyler bilen ya da duymuş birini analiz edip inceleyebileceği, yani gerçekten dil kurallarına sadık, ona uygun, hatta mümkünse antik dönemlerde kalma yazılar olmasına dikkat ettim. Mesela burada Sümerce bir şarkı görüyorsunuz ki bu yanlış hatırlamıyorsam bir Sümer destanından alınmaydı. Burada mesela orijinal yazı görüyorsunuz. Oyunun içinde mesela orijinal yazı olacak. Bununla beraber bunun mesela sadece metin olarak da kullanmamız gerekseydi alttaki Türkçe ve Sümerce versiyonda yazabilirdik. Ama ben onun antik dillerini olabildiğince kullanmaya ve diğer tercümeleri de kullanmaya dikkat edeceğim. Çünkü dediğim gibi yani farklı medeniyetlerin, farklı kültürleri yansıtmak hem bir saygı duruşu olarak hem de o konulara meraklı olan kişileri tatmin etmek. Bununla beraber ilk defa gören kişilerin bile kendi çabasıyla öğrenebileceği bir dil haline getirmek istiyorum. Yani eğer oyundaki arşivleri ince bir şekilde incelerseniz bu dillerin nasıl keşfedildiyse de siz de oyun içinde o dili az çok çözebilirsiniz. Öyle bir imkan sağlamak istiyorum. O yüzden oyun içine bazı kitapçıklar, tercümeler, sonra ne bileyim bazı edebi eserler gibi farklı kaynaklar eklemeye düşünüyorum bu ara. Konuşma diyaloglarıyla beraber tabii. Aynı yurt dışına giden bir insanın orada yaşaya yaşaya insanlarla iletişime geçe o dili az çok öğrenmesi gibi bir şey diyebiliriz. Bununla beraber konuşma diyalogları, konu hakkında araştırma, modelleme, harita tasarımları dışında bazı oyun içindeki ateş etme gibi özellikler üzerine yeni testler yapıyordum. Mesela buna örnek verebilmek gerekirse eee, bazı yeni ateşleme metotları üzerine testler yapıyorum. Bunları Twitter'da da paylaşmıştım. Aynı zamanda Discord üzerinde de paylaşıyorum. Eğer oradan da bakabilirseniz çok mutlu olurum. Discord üzerinden ya da eee, Twitter gibi sosyal medya ya da Evrim Ağacı gibi sosyal medyalardan paylaşımlar yapıyorum. Eğer siz de oradan fikrinizi belirtirseniz, tavsiyeler verirseniz çok mutlu olurum. Şu an hala yapım aşamasında. Umarım yakın zamanda bu projeler daha oturaklı olur ve biter. Hayatımdaki bazı diğer işler ve diğer projelerden dolayı oyun projem bu aralar birazcık yavaş ilerlemeye başladı diyebilirim. Bununla beraber farklı konular
Discord üzerinden de paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Yani hem benim oyun projem üzerine hem de o ortamda konuşulacak oradaki genç ya da benim yaşıtım olan arkadaşlara bilgi verebilecek konularda. Tabii benden büyük arkadaşlar da var. Bununla beraber bu Discord serverında çeşitli oyun yapımı kültürü hakkında bilgi, sanat üzerine bilgi, antik diller üzerine bilgi, tarih üzerine, fizik, kimya ve biyoloji üzerine bilgiler aktardığım, özel dersler verdiğim sırada da öğrendiğim ya da üniversitede öğrendiğim bilgilerden elde ettiğim kaynakçalarını da ekleyerek bazı eğitim notları, önemli siteler, araştırma konuları gibi şeyler ekliyorum. Yani Discord serverinde farklı konularda güzel ve eğitici konular bulabilirsiniz. Size ilham verecek bir arşiv olarak bunu aktif ediyorum. Sanal bir okul gibi diyebiliriz. Ama okulun gerçekten olması gerektiği haliyle. Yani ilham veren, bir şey öğreten ve o konular hakkında bir ilham veren bir yapı ve bir şey üretmeye iten diyebiliriz. Bir okulun olması gerektiği gibi. Bununla beraber dediğim gibi bu Discord serverına maalesef ülkemizde bu videoyu çektiğim sırada Discord hala engellendiği için VPN yardımıyla girmem gerekiyor ve benim internet kötü olduğu için eski yaptığım özel dersleri çok sık yapamıyorum. Ve paylaşım yapmak bazen çok zor olabiliyor ama elimden geldiğince bir şeyler paylaşmaya devam ediyorum. Diğer arkadaşlar da arada girip yazılar hakkında yorumlar yapıyor, paylaşımlar yapıyor ya da inceleyip kendi projene kullanıyor. Bana bazen de sorularda bulunuyorlar yaptıkları işler ya da araştırdıkları konu hakkında. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber serverımıza eğer girebilirseniz siz de bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Burada serverım hakkında bazı hem paylaştığım paylaşımları hem de içinde neler olduğunu gösteren bir video olarak size paylaşıyorum. Çünkü oyun sektöründe yani farklı konulara değinilen ya da ne bileyim biyolojideki farklı konulara değinen şeyleri ki bunları yaptığım özel derste ne kadar fayda olduğunu gördüğüm için bir arşiv haline getirmiş. Sonra konu konuya bölerek size hem kodlarıyla hem videolarıyla hem kendi yapabileceğiniz deneyler ya da önemli kısımları vurgulayan mutlaka araştırmanızı önerdiğim koyu harfli kısımlar gibi vurgulamak için onları diğer şeyler kıyaslamak için bir düzen şeklinde paylaştım. Tabii Discord'un kendine has emoji entegrasyonu veya ne bileyim botların entegrasyonu gibi özelliklerde bunu destekliyor durumda. Tabii eskiden serverımızın şimdi Ember diye bir yapay zekalı asistanımız da vardı. O Ember'ı karakter AHI üzerindeki versiyonu hala aktif ama maalesef ki Discord'da olan bağlantısı koptu. Onu bir türlü düzeltemedik. Şu an maalesef yani Discord içerisinde aktif onda konuşamıyoruz ki onu açıkçası özlüyorum Discord içinde olmasını çünkü ya farklı bir deneyim veriyordu açıkçası. Hem de serverdaki arkadaşlar yapay zekalı entegrasyon konusunda güzel bir fikir veriyordu. Ben de oyun projemle beraber burada hem oyun projemde kullanabileceğim ya da başkalarının kullanmasını önerebileceğim fikirleri paylaşıyorum. Bazı özel ders verdiğim diğer arkadaşların yaptığı projeleri inceliyorum. Onlar üzerine beyin fırtınası yaparak karşılıklı projemiz üzerine geliştirmeler yapıyoruz. Daha önceden yapay zeka üzerine yaptığım deneyler de mesela serverda yer alıyor. Özellikle mesela oyun tasarımı ve yazılım konusunda oyun ve yazılım kısmında pardon özür dilerim. Oradaki konu anlatımının son konularından bir evvelki konuda oyun sektörünün teknolojik gelişimi ve potansiyeli üzerine değinmiştim. Orada da yapay zekalı görsel oluşturmaların normal bir resmi nasıl animasyonlara çevirebileceğini örnekler verdiğim bazı deneysel çalışmalar var. Yapay zeka nasıl kullanabileceği üzerine yaptığım fikirler ve deneyler üzerine paylaşanlar var. Oyun sektöründeki yazılımın nasıl aşamalarla geliştiğine verdiğim örneklerle anlatan bir metin var ki bunların bir kısmını buradan da okuyabiliyorsunuz. Discord serverına girmeden de görebilirsiniz. İsterseniz durdurup da bakabilirsiniz yazılara. Bakmanızı öneririm. Bununla beraber Discord server'ının diğer kısımlarına da bakmanızı öneririm. Eğer ilginiz olmayan bir konu olsa bile oradaki gördüklerinizin size bir şeyler katacağını kesin olarak size belirtebilirim. Bununla beraber serverımızdaki kütüphane ve müzik arşivi gibi yerler var. Ben yaptığım projelerdeki kendi ürettiğim şeyleri de ekliyorum. İlham aldığım şeyleri de ekliyorum. Çünkü bu aralar birazcık stresli bir durumdayım. Bazı hem ailevi bir işlerim var, hem yüksek lisansla ilgili işlerim var. Normal işlerle ilgili işler var. İş.
Bununla beraber kendi projelerim var. Bir kitap projemi biliyorsun son noktalarını halletmeye çalışıyorum. Ekstradan da bir antik Mısırca üzerine bir kitap yazmıştım. Çünkü Türkiye'de öyle bir kitap yok. Hazırda ben oyun projem sırasında antik Mısırca hakkında bir şeyler öğrendim. Belli bir dokümanlar oluştu elimde. Ben de bunları en azından kısa bir kitap olsa bir eski Mısırca üzerine bir başlangıç yapabileceğiniz bir kitap vermek istedim. Ki bu kitaptan daha iyisini bence basılabileceğine inanıyorum. Yurt dışında çok daha güzel örnekler var ama Türkiye'de hiç olmadığı için bir oyun yapımcısının gözünden antik Mısır dili üzerine bir kitapçık yaparsam kaynaklarıyla belki daha iyi bir kitap yapmak için insanlara ilham verebilir diye düşünüyorum. Bunun gibi bir fikrim var. Tabii temel biyoloji ve Kambriyen dönemindeki yaşamı da bir mühendisin gözünden anlattığım bir kitap projesi de vardı ki o kitabın yarısına ilk yazdığım o dönemki canlıların anatomisi ve onların nasıl modellenebileceği üzerine bir yazıyla başlamıştı. Hem dijital modelleme hem de robotik modelleme üzerine. Ama sonra şunu fark ettim ki bu konulara biyoloji kısmına daha ağırlık vermem lazım. Çünkü insan anlayabilsin. Eğitim sistemimizdeki biyoloji maalesef rezalet duruma getirildi son zamanlardaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı hatalı kararlardan dolayı maalesef ki. Ve bu çok büyük bir hata çünkü doğayı anlayamayan insan kendini anlayamaz. Biyoloji çok kritik bir derstir. Ve insana hem empati hem ilham hem de bir vizyon katar biyoloji. O yüzden ben de kitabın en az yarısından fazlasını temel biyoloji anlatmaya harcamam gerekti. Hiçbir biyoloji bilmeyen biri de kitabımı alıp anlayabilsin. Hatta biyoloji konusunda kendini geliştirebilsin diye. Hatta bu kitabı oluştururken kullandığım bazı şeyler benim özel ders verirken araştırdığım dokümanlardan ve notlardan elde edildi. O notlara da bu serverdan taslak haline ulaşabilirsiniz. Biyoloji ve jeoloji konusunda. Tabii kanalımda aynı şeylerin de videoya çevrilmiş versiyonu da var. Ama videolardan çok yazılara bakmanızı daha çok öneririm. Benim tavsiyem. Tabii videolarındaki kaynakçaları da öneririm. Şimdi diğer asıl oyun yapımı konumuza gelirsek ki ben bunları biyoloji ve sanat konularını niye anlatıyorum diyecekseniz size daha önce anlatmıştım. Ben yaptığım mesela bir oyun projesinde ilk özel dersi verdiğimde Kambriyen dönemindeki canlıların bir izometrik 3D oyununu nasıl yapılabileceğini eğitim olarak kullanmıştım. Ve bunu yaparken o dönemki canlıların modellemesi, nasıl gözüktüğü, ekosistemin nasıl yapılacağı, su altı ekosisteminin nasıl işlediği gibi bir fikir gerekmekte. Ki bilirsiniz su altında normal suyun dışında hareket ettiğiniz gibi edemezsiniz ve oyun programlarken bunları da düşünmeniz gerekir. Hem fiziksel olarak hem de çevredeki ekosistem ve ışık olayları olarak.
Bununla beraber yaptığım mesela oyun projesinde pixel art yapmak istiyordum ama benim pixel art yeteneğim çok aşırı iyi değil. En son yaptığım pixel art çizim bir deniz anası ya da bir bitki çizimiydi. Ama ben mesela kendi çizimlerimi elle telefonunda çiziyordum. Bir telefondan çizmeye daha sığınıyorum. Elle çizdiğim eski çizimleri var ama onu dijitale aktarmak daha zor oluyor. Ama telefondan çizdiğinizde hataları düzeltme ya da ne bileyim onu dijitale aktarma zaten dijitalde olduğu için çok daha kolay oluyor ve renklendirmek daha rahat oluyor. Çünkü ben elle çizdiğim çizimleri renklendirmeye biraz korkuyorum. Çünkü küçük kalem hatası o resmi mahveder. Bu çok üzücü bir şeydir. O yüzden ben çoğu el çizimi siyah beyaz yaparım. Ama bununla beraber e, dijital ortamda yaptığım resimleri istediğim gibi renklendirebilir ve efektler ekleyebilirim. Işıklandırmayı rahat yapabilirim. Daha güzel yapabilirim. Burada mesela e, sol tarafta gördüğünüz orijinal çizimim var. Onu ben mesela çizmiştim. Bazı Poloça'nın çizimlerinden de ilham almıştım. Yüz hatlarına zaten tanıdıklığı görebileceksiniz. Bununla beraber kendi önceki çizdiğim çizimlerde de yanlış hatırlamıyorsam server'da vardı. Onlara da bakarsanız bazı vücut anatomisi ve kürk ve saç yapısından anlamışsınızdır. Antroformik karakterde kendime has bir anatomi tarzım var. Onu izleyeni görebiliyorsunuz. Ama ben bu hanımefendiyi ben pixel art yapmak istiyordum. Çünkü oyun projemde hem 3D hem de piksel sanatının bir harmanı olmasını istiyordum. Ben de bunda yapay zekayı kullanmıştım. Çizimin nasıl olduğunu ve fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim. Ama şöyle bir şey var. Ben yaptığım projede kendim yaptığım bir çizimde veri seti kullanmıştım. Mesela o çizimi oluşturdum. O çizimin bir tür versiyonunu oluşturdum. Bir kendime has bir mesela karakter adı Katrina. Katrina veri seti oluşturdum. Pixel AI'de. Oradan sonra o veri setini kendi çizimimin stilini yap dedim. Siz mesela yapay zekayı sadece resim üretmek için, kendiniz bir şey üretmek için kullanabilirsiniz ama oyun yapımı bir tıpkı projesidir. Oyun yapımındaki en güzel şey o yapan kişinin ellerinden ne geçtiğini görmek. Onun elinden geçeni, onun zihin dünyasını, aynı bir sanat eserindeki gibi neler yaptığını görmek istersiniz. Yani o oyun o yapan kişinin bir emeğidir ya da yapan kişilerin. O yüzden kendi projenizi sırf yapay zeka değil, kendiniz yaptığınız bir şeyi düzeltmek ya da iyileştirmek için yapay zekayı kullanmanızı öneririm. Görsel oluşturma kısmını. Çünkü sonuçta o sizden bir şey olmadığı tarzda o bir yani eser değildir. Tamam oyun yapımı bir araçtır, bir üründür. Shigeru Miyamoto'nun dediği gibi oyunun amacı eğlendirmektir ilk amaç. Ama aynı zamanda fikir vermektir. Bir felsefesi vardır oyun. Size daha önceki videolarımda bahsetmiştim hatırlarsanız. Eğer isterseniz o videoyu izleyebilir. Size daha iyi fikir verir bu konu hakkında. O yüzden kendi imzanız olan, kendi zihin dünyanızdan izler taşıyan bir ürün ya da ne bileyim bir obje ya da bir karakter ya da bir hikaye oluşturduğunuzda bunu geliştirmek için yapay zeka kullanmayın demiyorum. Zaten teknolojinin şu anki şartlarında bu gerekli bir durum. Ve çok güzel imkanlar da veriyor ama size sunduğu imkanları kendinizi geliştirmek için kullanın. Yapay zeka sihirli bir fırçadır. Fırça ressam olmaz. Siz ressam fırçayı kullanarak eser üretir. Ha tabii ki bizim bu zeki fırçamız kendi üretebiliyor. Ama dediğim gibi o eserin güzel gözükmesinin yanında yapan kişiden izler taşıması gerekir ki kendine has bir şey olsun. Bununla beraber yapay zekadan bahsettiğimiz yapay zekanın bir veri seti olduğunu ve matematiksel işlemleri incelediğini, nöral ağlar özellikle çok kullanılıyor bu arada. Nöral ağlar biyolojideki sinir sistemlerine benzerdir. Daha önceki temel biyoloji macerası videomda hatırlarsınız. Sinir sisteminin evriminden bahsetmiştik ve sinir sisteminin nasıl işlediğine değinmiştik videoda. Temelde sinir sistemi bir canlının öğrenebilme ve kendi kararlarını verebilmenin en temel halidir. Bunun en gelişmiş versiyonu uzaya roket fırlatır. Bazıları sadece avlanmak için kullanır, başka canlı entegre olmak için kullanır ya da ne bileyim kendisine has bir hayat tarzı varsa bu değişebilir her türe göre. Onu sürdürmek için kullanır. Bazen çok daha kompleks şeyler görebiliriz ki bu arada hayvanları küçümsememizi söylüyorum. Biz de bir hayvanız. Tamam biz Ay'a roketler yolluyoruz. Ne bileyim yaşamın sırrını keşfediyoruz. Çok güzel sanat eser üretiyoruz. Bu şu an konuştuğum elektronik cihaz üretiyoruz. Ama bu demektir ki biz süper zekiyiz ama diğerleri aptal demek değildir. Biz süper zeki olduğumuz doğru ortalama olarak.
Ama diğerleri aptal anlamına gelmez bu. Bu arkadaşınızdan daha zekisiniz diye arkadaşınızın aptal olduğu anlamına gelmeyeceği gibi insan türünün süper zeki, bu gezegendeki en zeki türler arasında olmasından dolayı, ki en zeki de diğerleriyle tartışmalı olsa da, diğer canlıları aptal yapmaz. Hatta her bir zeka tipinin farklı bir çalışma mekanizması vardır. Mesela bir karganın zeki beyniyle, bir yunus'un zeki beyniyle, bir insanın zeki beyni ya da bir primatın, başka bir primat anlamında diyorum. Mesela bonobo şempanzenin beyin çalışma mekanizması aynı değildir. Mesela bonobo şempanzeli kısa vadeli zekada bizden daha başarılı oluyor genel deneylerde. Ama uzun vadeli işlerde biz daha başarılıyız. Şimdi gidip de onun beyin sistemini küçümseyemeyiz çünkü kendisi işini görüyor. Sonra aynı şekilde yunusların da farklı bir beyin yapısı var. Hatta bazen insanla kıyaslanabilecek bir zeka örneği gösteriyorlar. Mesela ahtapotlar da mesela ilginç bir zeka örneğidir. Onların beyin sistemi e, ayaklarına dağılmış küçük beyinciklerden oluşan ve ana merkezi beyni oluşan bir farklı yapı vardır. Bunu niye belirtiyorum? Şimdi neden biyolojiye girdim diyeceksiniz. Bunun nedeni nöral ağlar sisteminin de farklı versiyonları olabileceği. Onun veri seti ne? Nasıl bir durumda çalışıyor? Hangi koşulda çalışıyor? Ve şöyle bir şey var. Veri setinin temeli matematiktir. Siz mesela, ben çocukluğumda matematikten nefret ederdim. Hayatımda ilk defa matematiği saygı duyduğum, anladığım zaman üniversiteye gittiğim zaman. Lisedeki öğretmenlerim matematiği bize anlatıyordu ama matematiğin neden gerekli olduğunu, nerede kullandığımızı genelde anlatmıyorlar. Şu an üniversiteden mezun olmuş biri olarak söyleyebilirim ki matematik doğadaki fizik kanunu anlamamızla birlikte hem mantık yetisini geliştirmesinde faydalı hem de bir bilgisayar mühendisiyseniz bilgisayar ortamında oluşturduğunuz grafik, algoritmalar ya da hesaplamalarda matematik çok önemli. Mesela fonksiyonlar bir resim çizmekte ya da bir görsel oluşturmakta çok önemli yer tutmakta. Ya da oyun içi mesela fizik kuralları programlamak istiyorsanız yine çok gerekli. Mesela aynı zamanda siz mesela veri tasarrufu yapmak istiyorsanız bir nesneyi yüklerseniz sprite olarak programda 1 megabayt yeri tutar. Ama onu kod olarak tutarsanız, ki bu kod demek makine çalıştığı zaman o resmi kendi çizecek demek, o kod algoritmasıyla. Bu da birkaç megabaytlık dosyayı birkaç kilobayttan daha aza indirebilirsiniz demek. Bu da çok büyük bir hafıza tasarrufu yapar ki yapay zekalar ya da algoritmalarda yine bu matematiksel formülleri kullanır belli oranda. Mesela buradaki gördüğünüz resmi sağ taraftaki algoritma yardımıyla çizildi bilgisayar ortamında. Doğadaki çok farklı şeyleri aslında matematiksel olarak yansıtabilirsiniz. Matematik doğayı anlamamızın ve onu açıklamamızın bir dilidir aslında. Matematik bir dil gibi düşünebilirsiniz. Siz matematiği doğru kullanırsanız normalde ne yapacağı sadece matematiksel işlemler yapan bir bilgisayara görsel oluşturma ya da onun verileri işleme ya da ne diyeyim kendi kararlarını alabilen basit kodlar ya da daha kompleks kodlar üretmenize imkan verir. Bunların hepsi temelde matematiğin sırrıdır. Dediğim gibi hayatta neyin nerede işe yarayacağı ve projenizde neyin nasıl kullanacağınız hiç belli olmaz. Hiçbir zaman hiçbir bilgi küçümsemeyin. Her zaman kullanın ve olabildiğince güzel şeyler yapmayı ve sektörü, teknolojiyi takip etmekten kendinizi alıkoymayın. Bolca kitap okuyun, bolca araştırın, sohbet edin, yeniliklere açık olun, farklı şeyler deneyin.
Bu video sırasında bahsettiğim bazı içerikleri burada barkod yardımıyla okutabilirsiniz. Mesela akademinin üzerindeki üniversitede mezun olduğumdaki tez, aynı zamanda benim mesela o tez sırasında kullandığım bir mesela kristal karakterinin akademik anlamda ilk kullanıldığı hakkında bir haber var. Onu da yapabilirsiniz. Bir hayran sitesi Kristal Archive. O karakteri akademik anlamda kullanan ilk kişi olmuşum. Aynı zamanda videonun geri kalanında bahsettiğim Suno AI müzik oluşturmanıza yarayan veya da onu geliştirmenize yardımcı olan bir site. Siz de kullanabilirsiniz. Ayrıca karakterlerle diyalog kurma ya da kendi karakterinizi oluşturmak konusunda karakter AI sitesini kullanabilirsiniz. Bu aralar projelerime başka konularda devam ediyorum. Umarım geliştirebilirim. Siz de umarım projelerinizi geliştirmeye, daha farklı konularda araştırmaya, işlerinizi halletmeye devam edersiniz. Çünkü biliyorsunuz ki günümüzde en güzel üretim kaynağı teknolojik üretimdir. Çünkü siz bir yazılım, bir sanat eseri ürettiğinizde, bir ürün ürettiğinizde o ürün bir tane üretirsiniz ama sonsuz derecede kopyasını satabilirsiniz. Ki bu hem ticari açıdan güzel hem de yaptığınız ürünün birilerine ulaşması isteyen biriyseniz bu biçilmiş kaftan. Sizin en çok isteyeceğiniz şeydir. Ki ben açıkçası yaptığım oyun projesi şu an biraz yavaş ilerliyor. Bitmeye en yakın olan Cat Angel projesi ki bunu daha önceki videolarda değinmiştim. Tekrar söylüyorum. Orada o yaptığım işi bitirdikten sonra olabildiğince uygun fiyata koymayı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi oyun kısa olacak. Çünkü oyunu tamamlayabilmek için çoğu şeyi çıkarmam gerekti. Ama ana duygusunu ve oyunun gelişme, giriş, sonuç kısımlarını eksik tutmayacağım. Oyunda olabildiğince yapmayı amaçladığım şeyleri yapmaya çalışacağım. Bittiği zaman da olabildiğince herkesin alabilmesi için görece uygun fiyatlı yapmayı düşünüyorum. Ve belki de bu videoyu izleyen biri bir sonraki oyunumu yapmak istediğinde bana yardımcı olabilir. Kim bilir. Çünkü ikinci, üçüncü oyunlarını yaparsam bunu tek başıma yapabileceğimi hiç düşünmüyorum. Çünkü yani üniversiteden beri yapmaya çalıştığım bir proje. Onun ilkel versiyonu daha evvele dayanıyor. Lise zamanlarına kadar dayanıyor ama o zamanki versiyon çok hatalıydı. Sonradan üniversitede şimdiki halini aldı. Çok değerli bir arkadaşım ki kendisi kendini biliyor. Onun fikirleri ve tavsiye yardımıyla gelişti iskeleti. Bununla beraber ilham aldığım çok fazla şey var. Mesela örnek vermek gerekirse bu videonun ilk taslağını oluşturduğumda disket kutusundaki oyun sektörünün abileri diyebileceğimiz çok değerli insanların fikirlerini ve oyun haberleri hakkındaki ya da oyunun sektörünün geleceği hakkındaki yaptığı yorumlarla ilgili videolar izliyordum. Ben her proje yaptığımda çok ilham veriyorlar. Aynı zamanda Shirley Curry'i de izliyorum. Kendisi 80 küsur yaşlarında bir YouTuber. Kendisi daha çok Skyrim oyununu oynuyor ama kendisi sağ olsun her ona yorum yapana geri dönüş yapmaktan çekinmiyor ve kendisi içten bir şekilde insanlarla etkileşime girmeyi çok seviyor. Çok harika bir insan. Onun da bir kanalına bakmanızı öneririm. Bununla beraber daha önceki paylaşımlarımda gördüğünüz gibi ben
Crystal Archive değil de neydi? Dinosaur Planet, pardon. Dinosaur Planet oyunuyla ilgili bir tane belgesel, belki videonun başlarında Discord'u geçerken görmüşsünüzdür. Onu belgeseli izliyorum. O da çok enteresan bir konu çünkü oyun sektörünün ilk başladığı zamanlarda Dinosaur Planet The Legend of Zelda klonu olarak çıkmıştı. Nintendo 64 konsolunun son oyunu olacaktı ama sonradan onu grafiksel olarak daha iyi hale getirmekle beraber içerisindeki hikayeyi ve mekanikleri azaltarak GameCube konsoluna Star Fox Adventures olarak çıkarmışlar. Çok ilginç bir hikayesi var. Karakter geliştirilmesi, oyunun geliştirme süreci. Oyun yapımı konusunda ilham verici kısa bir belgesel. Onu da izlemenizi öneririm. Ben onun gibi oyun yapımıyla ilgili kısa belgesel izlemeyi çok severim. Çünkü çok fazla ilham veriyor tahmin edeceğiniz gibi. Bununla beraber son zamanlarımda antik diller konusundaki o dediğim gibi kitap projesi ve biyolojik kitabı gibi bir projeyle bu video gibi işlerle uğraşıyorum. Bununla beraber kendi şahsi bazı işlerim var. Bir de daha önceden yazdığım bazı yazılım projelerini geliştirmeye çalışıyorum. Mesela en son çivi yazısını oluşturmanıza yardım eden tarihçilere ya da Hititologlara yardımcı olsun diye geliştirdiğim bir kod vardı Python'da. Onu daha kullanıcı dostu hale getirmeye çalışıyorum ama o kodu ilk temel hali sizde e, Discord serverından ya da Replit üzerinden indirip kullanabilirsiniz. Ya da direkt internet üzerinden de kullanabilirsiniz. Tabii bunun için Hitit yazısından tercümelerini de bir bakmanızı öneririm. Orada bazı öneriler de yazmıştım diye hatırlıyorum. Bununla beraber işte kendi geliştirdiğim projeleri yapmaya devam ediyorum bu aralar. Umarım projelerimi bitirebilirim. Ya da siz de projenizi bitirebilirsiniz. Hatta benimle paylaşırsınız belki. Siz de kendi fikirlerinizi, sizi etkileyen şeyleri, bu projenin geleceğinin ne olacağı, neler yapabileceğiniz üzerine fikirlerde bulunursunuz. Çünkü yaratıcı fikirler, yeni fikirler, araştırmacı düşünmek bunlar çok önemli şeyler. Sırf oyun sektörü için değil, toplum hayatı ve insanlık için de çok gerekli şeyler. Ki oyun yapımında bunları ateşleyen ve hepsini kullanan bir şey olduğu için çok özel bir yere sahip. Yani modern çağın roman yazarlığı gibi bir şey. Ki roman yazarlığı kendisi başına zaten özel bir şey. Ama oyun sektöründe çok farklı sanatları bir arada kullanabiliyoruz. O yüzden umarım kendi projemi de bir gün bitirebilirim. Siz de bitirebilirsiniz. Hep beraber belki bir gün bir proje yaparız.
daha güzel, daha ilham veren, başkasının hayatını değiştiren işler yaparız. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonra görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımdaki diğer işlere bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.